Selam değerli dostlar. Yanımda Bosch'un kurutma makinesi var. Bu makine karşı komşunun makinesi. Alındığı günden beri temizliğinin, bakımının yapılmadığını söyledi bana. Makine şu anda çalışıyor aslında ama bildiğiniz gibi kurutma makinelerini düzenli arayla temizlemek gerekiyor. Çünkü çok ince tozlar topluyor içerisinde. Bu da zamanla makinenin bozulmasına, hatta Allah göstermesin yanmasına sebep olabilir. Onun için karşı komşum benden rica etti. Bir bakar mısın dedi, temizliğini yapar mısın dedi. Tabii dedim, neden olmasın. Makineyi aldım getirdim. Şimdi hep beraber en başından en sonuna kadar detaylı bir şekilde nasıl sökülür, nasıl toplanır, nasıl temizlenir, bakımı yapılır. Hep beraber başlayacağız. Sarmayın, ileri almayın. Detaylı bir şekilde benim yaptıklarımı yaparsanız sorunsuz bir şekilde işlem bitecektir değerli dostlar. O zaman hazırsanız başlayalım. Dostlar, makineyi sökeceğiz. Bunun için bize tors anahtar lazım. Böyle bir tors setimiz var. Algen gibi ama yıldız uçludur bu. Bunun da T20 numarasıyla sökmeye başlayacağız. İlk olarak şöyle üst kapağı sökeceğiz. Üst kapağı sökebilmemiz için burada iki tane vidası var. Bir sağda bir solda. Onları sökerek başlıyoruz. Vidaları söktükten sonra üst kapağı şuradan tutup geriye doğru çekiyoruz. Çektik. Şimdi yukarı doğru. Bu işlemde yine T20 torsla buradaki kapaktaki vidaları söküp bu arka kapağı komple alıp çıkaracağız. Evet dostlar, şimdi vidalarımızı söktük. Kapak uzun süre öyle kaldığı için ayrılmıyor. Bir üst tornavida ya da şöyle bıçak kullanarak arasına sokun. Arasına sokup şöyle ayırdığınızda ayrılıyor. Bak. Şöyle. Evet. Evet dostlar, arka kapağı çıkardım. Görmüş olduğunuz gibi buralar bile toz ve pislik içinde. Biraz da su aktı. Bunun nedeni bu ön taraftan aldığı temiz hava buraya geliyor. Bu motor sayesinde, bu fan sayesinde de buradan, borudan buraya geliyor hava. Burada da ısıtıcılar var. Yani fön makinesi gibi düşünün. Burada ısıtıcı var. Buradan gelen temiz hava burada ısınıp makinenin içine gidiyor. Bu sayede kurutma işlemini gerçekleştirebiliyor. Şimdi bu ısıtma kısmında vida yok. Isıtıcı kısmında vida yok. Rezistans kısmında. Burada boru kısmında 4 tane vida var. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Yine aynı T20 anahtarla bunları yavaşça söküyoruz. Evet. Şimdiki işlemde bu rezistansın burada soketleri var. Soketlerine takılı olan kabloları çıkartıyoruz. Kabloları çıkarttık. Şimdi burada tırnaklı bir kısım var. Yine bir soketin. Onun tırnaklarına şöyle bir bıçak yardımıyla tırnaklarını hafifçe açtırıyoruz. Evet, tırnaklarını açtırdım. Bunu böyle yavaşça çekip aldığınızda gördüğünüz gibi sensörü boşa çıkıyor. Yine bu sensöründe burada 4 tane tırnağı var.
Onları da yine bir bıçak yardımıyla şöyle açarak tırnaklarını açarak bu sensörü de alabiliyoruz. Ve çevireceğiz. Şimdi makinenin ön tarafını sökmeye başlayacağız ki kazan tarafına erişebilelim. İlk olarak makinenin üstteki parçasını sökeceğiz. Bunun için de burada bir tane, burada iki tane, şu yanda da bir tane vidası var. Onları sökmeye başlıyorum. Vidaları söktüm. Ama hemen tutup çekmiyoruz. Çünkü burada plastik kısmı tutan tırnakları var 3 tane. Birincisi burada. İkincisi ortada. Üçüncüsü burada. Şimdi bunları bir düz tornavida yardımıyla şöyle tırnağına basarak şöyle hafif eğildiğinizde zaten plastik tırnakları görüyorsunuz. Bastık. Evet. Bir tane de burada var. Evet. Şimdi şöyle yine düz tornavidayı arasına sokarak açıyoruz. Bakın kolay bir şekilde çıktı. Şimdiki işlemde orta kapağı sökeceğiz. Bunun soketlerini hiç çıkarmıyorum şu anda. Sadece şöyle makinenin üstüne kaldırıp bırakıyorum. Şimdi orta kapaktaki vidaları sökmeye başlayacağız. Öncelikle burada sağda ve solda birer tane vidası var. Onları sökmeye başlayalım. Şimdi şu kapağı şöyle elimizle tutup kenara alalım. Burada da göbeği tutan iki tane vida var. Onları da sökelim. Şimdi geldik buraya. Bu kısımda da hemen şurada sol alt köşede bir tane vidası var. Onu da söküyoruz. Şimdiki işlemde şu mandalları açalım. Evet. Bu parçamızı aldık. Bunun içinde bir de petek kısmı var. Onu da çekelim yavaşça. Evet. Şöyle göstereceğim. Evet. Kenara alayım. Buradaki sünger filtreyi de aldık. Şimdi makineyi biraz geri yatıracağım. Bu parçayı tutan aşağıda da iki tane vidası var. Onları da sökeceğiz. Yavaşça şöyle bir yere, eğer benim gibi tekseniz şöyle bir yavaşça bir yere yaslayın. Şöyle arkasına altına indiğimizde sağda ve solda iki tane vidası var, birer tane. Onları sökelim. Vidaları söktükten sonra yine makineyi düzeltiyoruz. Bu işlemde şimdi makinenin bu üç çıtası var, görüyorsunuz. Bu çıtada birer tane ön yüzeye bakan tarafta birer tane, iki tane vida var. Birer tane de hemen üste bakan vidası var. Toplamda 4 tane vidası var. Bunları sökmeye başlıyoruz. Vidaları söktükten sonra çıtamız, bağlantı çıtası rahatça çıkacaktır. Şimdi makinenin yan taraflarını sökeceğiz. Onun için şöyle size doğru çeviriyorum makineyi. Şimdi yan kapakları sökmek için yan kapaklarda iki tane üste bakan tarafında vida var.
Şimdi biz ön çıtayı söktüğümüz için burada bir tane vida kaldı. Onu sökeceğiz. Sonrasında yan kapağı arka tarafta tutan 4 tane vidası var. Onları sökeceğiz. Yan kapağı tutan yukarıdaki 2 vidayı söktünüz. Arka tarafındaki 4 vidayı da söktünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Yan kapağı tutan altta da vidası var. Onun için şöyle hafif makineyi yine bir yere yaslayın. Geriye doğru. Evet. Yasladık. Burada yan kapağı tutan sadece ortada bir tane vida var. Bakın burada gördüğünüz yerde. Onu da sökelim. Yavaşça yine düzeltiyoruz. Aynı şekilde diğer taraftaki yan kapağı da söküyoruz. İki yan kapağını da vidalarını söktük, boşu çıkarttık. Ama yine sabit duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada ön kapakta birleşim arası var. Boşluk var. Bu ön kapak yan kapakların içine tırnakları giriyor. Onları çıkarmak için de bir tane düz tornavida yardımıyla şöyle arasına hafifçe soktuğumuzda biraz açtırıyoruz. Bakın. Bir üstten soktuk, bir ortadan soktuk, bir de şöyle alttan soktuğumuzda yan kapak geliyor. Bakın üstten arasına soktum düz tornavidayı. Şöyle hafif kanıttırıyorum, açtırıyorum arasına. Bir üstten, bir ortadan, bir de alttan girdiğinde şöyle kapak boşa çıkıyor. Şimdiki işlemde burada gördüğünüz su haznesini sökmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen su haznesinin arkasında bir adet vida var. Onu söküp çıkaracağız. Vidayı söktükten sonra su haznesi şöyle boşa çıkıyor. Hafifçe çekiyoruz. Bakın. Şuradan bir tane hortum geliyor. Bir de şöyle gösterebilirsem. Evet. Bir de şurada beyaz hortum var. Şöyle bir sağ bir sol yaparak yavaşça çekip çıkartıyoruz. Bunu da aynı şekilde. Evet. Şimdiki işlemde ön kapağın vidalarını söktük ama yan kapakları çıkardıktan sonra yandan da bağlantısı olduğunu görüyoruz. O da hemen şurada makinenin sol tarafında hemen şurada şu kısımda bir adet vidası var. Onu da söküyoruz. Vidayı söktük. Şimdi ön parçayla bu parçayı şöyle tutup şu parçayı yukarı kaldırıyoruz. Tırnağı var. Tırnağından kurtarıyoruz ve ayırdığımızda şöyle boşa çıkıyor bakın. Boşta. Sıradaki işlemde makinenin kapağını açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra burada bir tane, burada bir tane, bir de kapağın menteşesinde var burada 2 tane. Bir altta, bir de üstte. Bu 4 tane vidayı da söküyoruz. Şimdi sıra geldi. Bu kapağın burada kilidinin girdiği yerde bir tane plastik parça var. Onu çıkarmamız lazım. Onun altında da bir tane vida var. Onu çıkarmak için de hemen şuradan yan taraftan zaten yan kapakları sökmüştük. Burada bunun tırnakları var. Bakın ben şimdi çıkardım. Tırnağı buradan kurtarıp alttan ve üstten kurtardıktan sonra bu şekilde plastik parça çıkıyor. Hemen onun altındaki vidayı da çekiyoruz. Evet.
şekilde bağlayayım, düşmesin. Evet. Onu da söktükten sonra ön kapak tamamen boşa çıkıyor. Onu da şöyle koyacağım şimdilik. Evet arkadaşlar, şu anda makineyi sökme işlemini bitirdik. Şu şekilde makinemizi görelim bakalım ne halde. Makinenin alt kısmı da yine bu şekilde ince toz halinde değerli dostlar, bakın. İnce toz halinde. Bakın. Burada kazanı çeviren rulmanlar bile toz içinde. Şöyle motor kısmına geleceğim. Bakın bunların hepsi ince toz. Motor kısmı da bu şekilde. Bu tambur çeviren motoru var. İşte bu kasnak sayesinde tamburu çeviriyor. Motorun halde bu şekilde toz ve toprak içinde. Burası yoğunlaşmadan gelen su bölmesi. Burası da yine ince toz içinde. Yine ön filtrelerin içi gördüğünüz gibi ince toz içinde. Buradaki filtreleri karşı komşu almış. Tahminen ya o kendisi temizliyor ya da belki yenisini alacaktır. Onları vermedi bana. Bir de şöyle arka taraftan baktığımızda bu ısıtıcı demiştik, rezistans. Şöyle rezistansın altından göstermeye çalışayım. Bakın burası tamburun bağlı olduğu kısım. İnce tozları görüyor musunuz? Bakın. İnce toz. Şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Burası ön taraftan aldığı temiz havayı bu fan sayesinde buradaki borudan bu rezistansa veriyor temiz havayı. Buradan da havayı ısıtıp kazanın içine vererek çamaşırları kurutuyor. Burasını da görün şöyle. Toz ve pislik içinde. Adeta çamur balçık olmuş. Bakın. Çamur balçık. Bakın. Kalıp kalıp. Evet değerli dostlar, makinenin halini gördünüz. Bunun gibi kurutma makinelerinde en fazla 6 ayda bir bakım yapmamız gerekiyor, lazım. Nedeni gördüğünüz gibi ince tozlar, bakın. İnce tozlar topluyor kıyafetlerden ve çamaşırlardan. Bunun içinde makinenin her tarafını nüfuz ediyor bu toz. Ve kartların üstünü kaplıyor, motorun üstünü kaplıyor, elektronik alet ve devrelerin bütün hepsinin üstünü kaplıyor. Onu da geçtim. Filtreler tıkanıyor, doluyor, kötü koku yapıyor, çalışmaz hale getiriyor filtreleri ve hatta yine çamaşırın üstünde bu daha beter bir şekilde ince tozları çamaşırın üstünde bırakabiliyor. Bunun önüne geçmek için ve makineyi bozulmasını engellemek için en fazla 6 ayda bir söküp videoyu izleyerek adım adım sökerek güzelce temizliğinizi yapıp sonrasında toplayıp ondan sonra uzun yıllarca makinenizi kullanın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi öncelikle şu kabuk pisliğini eve dağılmaması için makineyle çektireceğim süpürgeyle. Sonrasında fırça alacağım elime, ufak fırça. Ufak fırçayla güzelce bu yapışan tozları kaldıracağım. Sonra tekrar süpürgeyle çektireceğim. Sonrasında plastik sökülen filtreleri, işte parçaları
banyoda yıkayacağım. Metal parçaları yıkamayacağım paslanmaması için. Ne yapacağım? Gene fırçayla temizleyeceğim. Sonrasında ıslak mendille silip kurulayacağım. Makineyi tertemiz hale getirdikten sonra yavaş yavaş toplamaya geçeceğiz. O zaman ben süpürgemi almaya gidiyorum. Şimdi kabasını aldım değerli dostlar. Şöyle bir fırça var. Ben bunu bilgisayarımı temizlerken kullanıyorum. Bunun yerine evde boya yaparken kullandığımız kestirme fırçaları kullanabilirsiniz. Bu böyle araları daha kolay temizleyebilirsiniz böyle bir fırça sayesinde. Bir de kuruyan yerleri düz tornavida yardımıyla şöyle araları çıkartıp sonra fırçayla temizleyeceğiz. O zaman başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi önce makineyle kaba tozunu aldık, sonra fırça ve düz tornavida yardımıyla aralardaki katı pislikleri kazıyıp sonra fırçayla tekrar temizledik, sonra tekrar kuru süpürgeyle çektim. Şimdi lekeler kaldı, lekeleri de ıslak mendille şöyle güzelce sileceğim. Bütün pislikleri, lekeleri çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. Şimdi hızlandırıyorum. İşlem bittikçe göstermeye devam edeceğim. Makinenin ana parçaların temizliği bitti. Şimdi çıkardığımız yan parçaları ve diğer parçaları hemen temizliğini yapıp makineyi toplamaya başlayacağız. Evet dostlar, şimdi önce makineyi kapı pisini temizledik, süpürgeyle çektik. Sonrasında araları tornavidayla, bıçakla güzelce kazıdık.
yine çektik tozu çıkarttık. Sonrasında ıslak mendille sildim. Makine tamam. Sonra ne yaptık? Yan parçaları işte ön parçayı güzelce aynı şekilde makineyle kafasına aldık. Bıçakta düz tonlu vidayla güzelce araları temizledim. En son ıslak mendille sildim. Filtre ve bazı parçalar vardır radyatörü gibi. Onları da lavaboda işte güzelce yıkadım. Sonra banyoya aldım. Banyoda tazelikli suyla yıkadım. Şimdi artık makinemizi toplamaya geçeceğiz. Toplarken de yine sökerken yaptığımız gibi bunun bir sırası var. Sırasıyla toplamamız lazım. Yoksa aksi takdirde doğru bir şekilde toparlayamayız. Bu sefer ne yapmamız gerekir? Tekrar söküp doğru bir şekilde toplamamız gerekir. Bu da zaman ve emek kaybı olur. Onun için şimdi sırasıyla tekrar makinemizi toplayacağız ve çalışır hale getireceğiz. İlk olarak makinenin ön panelini takacağız. Ama ondan önce açma kapama kapağının burada tutan mekanizması var, elektronik. Önce onu yerine sabitleyelim. Zaten gireceği yer bellidir. Burada vida delik noktası vardır. Onu da şurada bulunan vida karşılığına takıp şu şekilde hemen yerine oturtturduk. Ön paneli tuttururken de önce şöyle bir koyalım. Tamam. Sonra buraya geçiyoruz. Bakın bu tarafta bir bağlantı noktası yok. Bu tarafta bağlantı noktası var. Önce bu bağlantı noktasını yapacağız. Şu şekilde hemen yine burada bu parçanın şurada tırnağı var. Bakın şurada aşağı doğru. Bunu ön paneldeki yerine takacağız. Şöyle taktık. Sonra bu parçayı aşağı bastıracağız. Evet, şu an bu bağlantıyı yaptık. Şimdi bu bağlantının vidasını atıyorum ki ayrılmasın. Ben de diğer tarafların vidalarını yorulmadan rahat bir şekilde sıkabileyim. Evet, taktım. Şimdi bu vidayı tutturduk ilk olarak. Şimdi kazanla ön paneli nasıl sabitleyeceğiz? Zaten bakın burada demiştim ya, burada vida delikleri var. Buraya taktık birincisi, ikincisi buraya, üçüncüsü buraya, dördüncüsü buraya gelecek. Şimdi bakın vida deliklerini hemen kazan ve panelin deliklerini aynı noktaya getirdiğinizde zaten kazan ve ön panel ortalanmış, dengelenmiş oluyor. İki çeşit vida var değerli dostlar. Bir tanesi böyle sunta vidası gibi. Diğer vida türü de biraz daha böyle fabrikasyon gibi. Yani metal kısmına atılacak vida biraz daha dişleri küçük ve sık. Plastik kısmına atacağımız vida biraz daha dişleri büyük. Daha çok sunta vidasına benziyor. Vidaları sıkarken de bunu unutmayın, buna dikkat edin. Plastiğe sıkacağımız vida sunta vidası gibi dişleri büyük. Demire sıkacağımız vida dişleri küçük ve daha sık. Alttaki vidaları atacağız. Onun için de makineyi biraz şöyle geriye doğru yaslayacağım ki alttaki vidaları daha rahat bir şekilde atabileyim. Evet, şöyle yine delikleri panelle kazanın deliklerini birbirine denk gelecek şekilde şöyle sağa sola aşağı yukarı oynatırsanız zaten denk geliyor. Ondan sonra geriye sadece vidaları sıkmak kalıyor. Sunta vidasına benzeyen kalın dişli vidayı atıyoruz. Makineyi yırttık. Burada bir tane vidası var. Onu sıktık. Burada bir tane vidası var. Onu sıktık. Bir de burada bir tane vidası var. Onu sıktık. Sonra ne yaptık? Alt tarafta var bir tane burada. Sol tarafta. Aynı şekilde burada da bir tane sağ tarafta var. Onları sıktık değerli dostlar. Şimdi makinemizi getiriyoruz. Yani düzeltiyoruz. Evet. Düzelttik makineyi. Şimdi kapağını açıyoruz. Açtık. Şimdi
Burada 2 tane vida yeri var. Bunlara da plastik vidasını atıyoruz. Evet, 2 tane plastik vidası aldım elime. Buraya da onları atıyoruz. Evet. Çok zorlamayın. Bir daha yerine oturunca bırakın. Evet, şimdi de kapağın 2 tane vidası var. Onları atacağız. Kapağın vidaları yine plastiğe atılan vida. Fakat kapağın 2 tane vidası diğer plastik vidalarından bir tık daha uzun. Zaten şöyle elinizde alıp baktığınızda, kıyasladığınızda diğer plastik videolarından aynısı, plastik videolarının aynısı ama biraz daha uzunu. 2 tane olacak. Onları da alın. Vida yerlerine koyun ve sıkın. Şimdi kapağın burada kilit mekanizmasının vidası var. Yine onu da plastik vidası atıyoruz. Vidayı attık. Şimdi kapağın burada kilit mekanizmasının plastiği vardı. Onu yerine takıyoruz. Takması da zaten burada çeltikler var. Delikler. Onu yerli yerine getirince şurada şöyle göstereyim. Bakın burada 2 delik var, bir altta bir üstte. Ama bir tanesinde burada tırnak var. Bakın. Evet. Tırnaklı kısım aşağı gelecek. Yani kilit mekanizmasının olduğu yere gelecek. Zaten şöyle ters takmaya taktığınızda, çalıştığınızda zaten olmuyor. Tırnaklı kısım aşağı gelecek şekilde taktığınızda yerine oturacaktır. Şunları da takalım yerine, meydanda kalmasın. Tutacak kısmı alta gelecek şekilde. Evet. Bunu da takalım. Burada da yine tutacak kısmı aşağı gelecek şekilde. Sünger filtresini takıyoruz. Böyle yuvarlak yapın. Filtresinin ızgara kapağını takıyoruz. Burada delikler, yani ızgara sağ tarafta kalacak şekilde. Böyle değil, zaten olmaz. Böyle önce altını koyun. Önce altını koyun, sonra ittirin yerine zaten giriyor. Şimdi sıra su haznesinin gövdesini takmaya geldi. Bunu da önce hortumlarını takacağız. Bakın burada 2 tane hortum vardı. Unutmadık değil mi? Siyah hortum yukarı. Şu şekilde. Siyah hortum yukarı gelecek şekilde. Evet, taktık. Sonra beyaz hortum, lavabo hortumu gibi bu. Onu da taktık. Sonra şöyle yerine soktuk. Şimdi bunun arka vidasını takalım. Yine burada plastik vidası kullanacağız. Evet. Şurada arkada, şurada bir tane vida yeri var. Onu takacağız. Evet. Taktık. Şimdi yan kapakları takmaya sıra geldi. Bakın. Burada ön kapağın arka tarafına bakan yüzeyde tırnaklar var. Plastik tırnakları var. O tırnaklar burada yan kapakta görmüş olduğunuz deliklere giriyor. Onu da şu şekilde azıcık makine çevireceğim. Daha iyi görün diye. Şimdi hafif şöyle tuttuk, kaldırdık.
deliklere gelecek şekilde deliklere gelecek şekilde koyduk oraya. Şimdi buradan hiç bırakmadan ön tarafa doğru biraz baskı uyguluyoruz ki tırnaklar deliklerden çıkmasın. Evet, şöyle sıkıştırıyorum iki elimin arasında. Alt taraftan da biraz bastıracağım. Evet. Şu anda oldu. Sıkı sıkı yerine oturdu. Burada arka iskelette, ön iskeleti birbirine bağlayan şey olmadığı için biraz sonra göstereceğim. Şu ara kısım olmadığı için arka taraf biraz salık durumda. Ne yapacağız? Onu da şöyle öne doğru hafif ittireceğiz. Evet. Ve yan kapak yerine tam oturdu. Bu kadar basit. Yine öbür tarafta yaptığımız gibi tuttuk paneli, tırnaklar deliklerin hizasına gelecek şekilde burada gözümüzle bakarak ayarlıyoruz. Bu açıda olacak. Ayarladık. Birazcık ayarladık. Yine bırakmıyorum. Hafif öne doğru bastırıyorum ki tırnaklardan geri çıkmasın diye. Bastırarak yanaştırıyorum. Makineyi şöyle hemen tutup çeviriyorum size doğru. Evet. Şimdi yan kapağı taktık biliyorsunuz. Şimdi yan kapakların vidalarını takıp bunları sabitleyelim. Vidaları da metal vidası olacak. Makineyi biraz yan yatıracağım ki altta kalan vidalarını da sıkacağım. Burada alttaki vidayı takmadan önce burada yan panelin alttaki plastiği girme yerleri var. Bunlara dikkat edelim. Şöyle bir bıçak yardımıyla panel ince olduğu için biraz esneyebiliyor. Sıkıntı yok. Onu da böyle bıçak ya da düz tornavida yardımıyla biraz esneterek yerine oturtturacağız. Evet. Evet. Şöyle hafif dokunun. Evet. Yerine oturdu. Evet. Bunu da sıktığımıza göre şöyle düzeltelim makineyi. Yine aynı şekilde bu tarafı da takacağız. Önce şöyle bir yatıralım. Şimdi alt tarafın yan panelin alt tarafında plastiğe giren ince bir tırnakları var. Önce alt tarafı takalım. Tırnakları yerine oturtalım. Sonra arka tarafı rahat bir şekilde takarız. Şöyle eğilip baktığımızda zaten tırnaklar girmesi gereken yere giriyor. Biraz yamulmuş olabilir. Sıkıntı yok. Düzelttik penseyle. Şöyle yerine oturttuğunuzda geriye baktığınızda delik gözüküyorsa yerine oturmuş demektir. Hemen şöyle onu da vidasını takalım. Taktık. Tamam. Şimdi indirelim aşağı. Şöyle. Hemen arka vidalarını da takalım. Bakın makinenin burasını söktüğümüzde burası leş gibiydi.
çamur gibiydi daha doğrusu. Ve bu boru kısmı da toz topraktı. Bunun içi de, rezistansın içi de hepten toz toprak gibiydi. Onları da güzel fırçayla, elektrikli süpürgeyle temizledim. Sonra ıslak mendille güzelce sildim. Şu an iyi durumda. Burası tertemiz gördüğünüz gibi. Şimdi hava kanalının borusunu takacağız. Bakın bu alt kısımda şöyle tırnaklar var. Bakın şöyle göstereceğim. Biraz parlıyor. Bakın şurada görüyorsunuz. Tırnaklar var. Bu tırnaklar burada yerleri var. Girme yerleri var, kanalları. Oraya girecek. Şöyle önce tırnakları kanalına sokuyoruz. Bak taktım şimdi. Sonra şöyle kaldırdığımızda, pardon. Evet, soktum. Kaldırdığımda hemen delik yerlerini kontrol ettiğimde delik yuvaları birbirini tutuyor. Ne yapıyoruz o zaman? Vidaları takmaya başlıyoruz. Şöyle. Şimdi sensörleri yerine taktım. Tırnaklarını açmıştık biliyorsunuz. Yine aynı şekilde düz tornavida yardımıyla tırnaklarına bastırarak yumurtuyorum ki sensörler yerinden çıkmasın. Bunu da düzeltiyorum, yumurtuyorum. Evet, bunu taktım. Bakın çıkmıyor. Şimdi bunu da tırnaklarını yumurtup yerine oturtturacağım. Önemli olan sensörler buradan çıkmasın. Evet, onu da taktım. Şimdi kablo bağlantılarını yapalım bu sensörün. Evet, bunu taktık. Bunu da taktık. Ne olur ne olmaz diye şöyle hafif penselle sıkalım ki yerinden çıkma ihtimali olmasın. Evet. Tırnaklar altta ve üstte bu sensör için 2 tane vardı. Bunları yumurtarak yerine oturtturdum. Bu sensörde de 2 yukarıda 2 de aşağıda vardı bakın. Onları da yumurtarak yerine oturtturdum. Bu sayede sensör yerine sabitlendi. Evet değerli dostlar. Şimdi sensörleri yerine oturtturduğumuza göre artık arka kapağı yerine takacağız ve orayı kapatacağız. Peki arka kapağı nasıl takacağız? Bakın burası görüyorsunuz alt kısmı. Şuradan anlayın. Alt kısmı buraya geliyor. Şimdi bu alt kısmında burada delikler var. Delikler var. Burada da fanın burasında da bir tane pin var plastik. O pin buradaki deliklerden bir tanesine girecek. Doğru taktığımızda öyle anlayacağız. Önce şöyle bir deliklerden birini deneyelim. Taktık. Şimdi pimi oturtturduk. Bakın burada. Pimi oturtturduk. Peki doğru delik mi nasıl anlayacağız? Şöyle tuttuğumuzda kapaktaki deliklerle makinedeki delikler karşı karşıya geliyorsa tamamdır değerli dostlar. Eğer burada yanlış deliğe takarsınız da şöyle yapabilirsiniz. Direkt şöyle koyun üstüne. Bakın koydum. Delikleri aynı hizaya getiriyorum. Aynı hizaya geldiğinde zaten pin girmesi gereken deliğe giriyor. Yani başka bir yere girmiyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi önce bir tane vidasını tutturalım. Sabitleyelim. Oynamasın. Sonra diğerlerini sıkmaya başlayalım. Arka kapağı da yerine oturtturdum. Vidalarını sıktım. Bir
biliyorsunuz arka kapak bayağı pisti. Bıçakla kazıdım birazcık, temizledim. Hepten yağ olmuştu. Tozlar yağa yapışmıştı böyle. Şu anda daha iyi durumda, daha bir temiz durumda. Gayet güzel. O zaman diğer işleme. Şimdi sıra geldi ön parçanın bu iskeletini takmaya. İskeletini takıp sağ ve solu bağlayacağız birbirine. Şimdi bunu nasıl takacağız? Bakın. Sağında ve solunda aşağı doğru boynuzlar var, tırnaklar var. Bu makinenin ön aşağı gelecek şekilde. Yani bu şekilde takacağız. Yani şöyle takmaya çalışırsanız ters olur. Takamazsınız. Böyle olacak. Bakın. Hemen böyle koyacağız. Gördünüz mü? Hemen vidalarını takmaya başlıyorum. İskeletin vidalarını sıktım. Bakın kaya gibi. Şimdi ne yapıyoruz dostlar? Şimdi buradaki iki vidayı, ön panelin iki vidasını sıkmıştık. Buradaki ikisi boş. Buradaki bir ve ikinci vida boş. Şimdi ikinci vidayı boş bırakıyoruz. Onu sıkmayacağız. En soldaki vidayı yerine sıkıyoruz. Bu vida şu elektronik kısmın altında kalacağı için bunu önce sıkıyoruz. Vida değiştireceğim. Uç değiştireceğim. Evet. Onu yerine sıktık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bu elektronik kısmı alıyoruz. Değerli dostlar. Çok basit. Şimdi sökerken yukarıda 3 tane tırnak var demiştim. Düz tornavidayla basıp bunu çıkarmıştık. En sağda, ortada ve solda. Önce şu elektronik kısmı kabloları biraz geriye çekerek elimizde önce üst kısmı tırnakları yerine takıyoruz. Taktık. Sonra alt kısmı şöyle hafifçe bastırıyoruz. Bakın yerine oturuyor. Geriye sadece vidalarını sıkıp sabitlemek kalıyor. İlk olarak yandaki vidayı sıkacağım. Onun vidası vidaların içinde en küçük olan ve sunta vidası gibi en kısa boylu vidadır. Bir tanedir bu. Önce üst tarafa doğru oturup oturmadığına şöyle tırnakları yine bir kontrol edin. Vida yeri karşılıklı geldiyse zaten yerine oturmuştur. Eğer vida yerleri birbirine gelmediyse oturmamış demektir. Evet, bunu da yerine sıktım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Buraya geldiğimizde burada bir tane üstte, bir tane altta 2 tane vida yerimiz var. Bir tane de burada vida yerimiz var. Bunları da sıkıyoruz. Üst kapak da tamam dostlar. Şimdi üstteki vidaları sıkıp yavaş yavaş bitirmeye doğru gidiyoruz. Şöyle hemen üstündeki vidaları da sıkıyorum. Evet. Şimdi üst kapağımızı kapatalım. Hazır buradayken suluğumuzu da yerine takalım. Evet. Son olarak üst kapağı takacağız şimdi. Bakın. Burada tırnakları var. Ön tarafta. Gördüğünüz gibi. Arka tarafta da uzun vida yerleri var. Şöyle uzun. Ön taraf burası. Şimdi bunu böyle getiriyoruz. Üstüne koyuyoruz. Arkaya geçiyoruz. Şöyle hafif kaydırdığımızda zaten yerine oturacaktır. Bak. Şimdi yerine oturdu. Yapmam gereken sadece kapıyı öne ittirmek. İttiriyorum. Buradan da ittiriyorum. Evet. Şu anda oturmuş durumda.
Kalan son 2 vidasını da sıkıyorum ve makinemizi komşuya teslim edeceğiz. Evet değerli dostlar, makinenin bütün işlemleri bitti. Bütün bakımlarını yaptık, filtreleri temizledik. Makinenin her yerini süpürgeyle çektik ve temizledik. Makine şu an pırıl pırıl ilk günkü gibi çalışacaktır. Videoyu buraya kadar izleyen bütün herkese teşekkür ederim. Kanalımda böyle detaylı videolar olacak. Yani videoyu izleyerek evde bu aynı makineyi aynı adımlarla tamir edebileceksin ve bakımını yapabileceksin. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.